Merhabalar, ben Huri. Hurimetek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Evde kapak varsa mutlaka deneyin. Tek başına bir öğün olacak lezzette harika bir tarif hazırlıyorum. Tarifimize hiç bekletmeden hemen başlayalım. 100 gram kıyma, tuz, karabiber, nane, 1 adet kuru soğanın rendesi. Tüm malzemeyi yoğuralım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Yoğurduktan sonra harçtan bir miktar kenara ayıralım. Harca 1 adet yumurta beyazı ekleyelim. Tekrardan harcımızı güzel bir şekilde yoğuralım. Evet, yoğurduğumuz harçtan minik minik parçalar kopartarak yuvarlayalım. Evet, gördüğünüz gibi son köftemi de yuvarlıyorum. Hepsi hazır. Hamurumuz için 1 adet yumurta sarısı, yeteri kadar su, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı un, orta sertlikte bir hamur hazırlayalım. Evet, hamurumu güzel bir şekilde toparladım ve yoğurma işlemine devam ediyorum. Rahat açabilmek için 5 dakika dinlendiriyorum. Evet, oklava yardımıyla hamurumu orta incelikte olana kadar açıyorum. Bu büyüklük yeterli olacaktır. Bir kapak yardımıyla hamurumu kesiyorum. Hiç boşluk kalmayacak şekilde hamurlarımızı kesmeye devam edelim. Evet, kenarlarından kalan parçaları toplayalım. Bir kenara kaldıralım. Hamurların üzerine bir miktar kenara ayırdığımız harçtan koyalım. Kapatalım. Kenarlarını sıkıca kapatarak videodaki gibi şekil verelim. Tüm hamurları aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. Son hamurumu da hazırlıyorum. Evet, hepsini hazırladım. Evet, çıkan hamur parçalarını tekrardan yoğurarak toparlıyorum. İnce şeritler halinde
Videodaki gibi hazırlayalım. Hamur kartıyla minik minik keselim. Videodaki gibi hazırlamaya devam edelim. En son kestiğimiz hamurları avucumun içiyle şekil veriyorum. Terbiyesi için 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı yoğurt, bir miktar su ekleyelim ve pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi pürüzsüz bir terbiye hazırladım. Litre suya 2 yemek kaşığı yıkanmış pirinç ekleyelim ve pirinçlerimiz yumuşayana kadar haşlayalım. Pirinçlerimi kontrol ediyorum. Pişmişler. 1 su bardağı nohut ekliyorum. Hazırladığım terbiyeye çorbanın suyundan bir miktar ekliyorum ve süzerek tencereye alıyorum. Evet, şöyle fokur fokur kaynayana kadar pişirelim. Kaynamaya başlayınca köfteleri içine atalım. Köfteler pişince üzerine hazırladığımız mantı hamurlarını atalım. Hazırladığımız hamur parçalarını da içine alalım. Karıştırarak pişirmeye devam edelim. Kaynayan çorbamıza tuz ekliyorum. 2 tatlı kaşığına yakın tuz ilavesi yaptım. 1 yemek kaşığı tereyağını eritelim. Bir buçuk tatlı kaşığı kuru nane ekleyelim. Naneli yağı yemeğimizin üzerine gezdirelim. Evet, gördüğünüz gibi artık yemeğim hazır. Bol malzemeli, harika oldu. Hiç bekletmeden servise hazırlayabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.
Kolay gelsin herkese.